Bebeğim daha küçücükken hamile kaldım. Daha yeni doğum yapmıştım. Yeniden hamile kaldım. Ne yapacağım? Bebeğim daha çok küçük. Onunla nasıl ilgileneceğim? 2 tane küçük bebeğe nasıl bakarım ben? Daha onu emziriyorum. Daha bedenim toparlanmadı. Nasıl olacak bu süreç? Dediğiniz duyar gibiyim. Çünkü ben de aynı süreçlerden geçtim. İkinci hamileliğimi öğrendiğimde bebeğim 3 aylıktı ve ne yapacağımı bilememiştim. Bu kanaldaki ilk videomda zaten neler yaşadığım var, izleyebilirsiniz. Hamilelik sürecimi, doğum sürecimi, 2 bebekli hayat sürecimi anlatmıştım videolarda. Ama bunları toparlayıp kanala koyamamıştım. 3 ay önce başladım düzenli olarak kanala koymaya ve size elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Yeni kanalımı oluşturmaya çalışıyorum. Bebeğim küçükken yeniden hamile olmamı öğrenmemin üzerinden neredeyse 1,5 sene geçti. Ama o süreci daha dün gibi hatırlıyorum. Çok çaresizdim. Ne yapacağımı bilememiştim. Sanki endişem kadar zor bir süreç değil. İkinci hamileliğimi öğrendiğimde açıkçası sevinememiştim. Çünkü aklım hep birinci bebeğimdeydi. Ona yeterince ilgi gösterememek, ikinci çocuğu istiyor muyum gerçekten diye düşünmek. Zaten emziriyordum, o ne olacak? Ee, Bebek doğunca 2 bebeğe birden nasıl bakacağım? Zaten günler uykusuz geçiyorken ekstra double uykusuzluk olacak. Hep bunlar benim kafamı kurcalamıştı. İkinci hamileliğimin ilk 6 ayında gerçekten bir bunalım içerisindeydim. Zaten hamileliğin getirdiği bir halsizlik var. Bir de üstüne bunun bunalım eklenince ben hayattan kopmuştum diyebilirim. Ama şu an siz o sürecin içerisindeyseniz, yani hamile olduğunuzu, yani bebeğiniz küçükken hamile olduğunuzu yeni öğrendiyseniz ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız ve benim videoma denk geldiyseniz ben o süreci nasıl atlattığımı size anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, bebeğim doğdu. Şu an 3 aylık ve süreç gerçekten korkulduğu kadar zor değil. Ama yine de destek almaktan, anneniz varsa ya da bir yardımcı alabiliyorsanız, öyle bir ekonomik gücünüz varsa lütfen alın, çünkü 2 bebeğe tek başına bakmak gerçekten kolay değil. 2 bebeğe tek başına bakıyorsanız da bir rutin oluşturmanız gerekiyor. Yani onları aynı anda uyutmanız gerekiyor. Uykuya aynı anda yatsınlar. Ya da birlikte oynamayı şimdiden, yani bebeğiniz 3 aylıkken 4 aylıkken, yani küçük bebeğiniz 3 aylıkken 4 aylıkken öğretmeniz gerekiyor. Çünkü birinci bebeğiniz daha çok küçük olduğu için kıskançlık duygusunu çok fazla tatmamış oluyor. Birlikte büyüdükleri için de hayatında oldukları için kıskançlık duygusu en aza inmiş oluyor. Benim şansım, kayınvalidem yanımda olduğu için birlikte bakıyoruz bebeklere. Yalan söylemeyeyim, bebeklere tek başına bakmak gerçekten çok zor olurdu. İşte her şey kabullenmekten geçiyor. Ben bunu yaşayacağım deyin, ben bunu bu sürecin içerisine girdim ve bunu yaşayacağım deyin ve kabullenin. Kabullendikten sonra süreç gerçekten daha kolay işlemeye başlıyor. Dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi rutininizi oluşturun. Aynı anda uyumaları ve aynı anda uyanmaları çok önemli. Sizin mola verebilmeniz açısından çok önemli. Şu an ben bebeklerimi uyuttum. Mesela ikisi aynı anda uyuyorlar ve ben işlerimi yapabiliyorum. Video çekebiliyorum ya da ev işlerini yapabiliyorum. Onun dışında çok bunaldığım zaman da kayınvalidemden yardım istiyorum dediğim gibi. Ama yardım etmeseydi de ben şu an mesela 2 saat boşum. Çünkü bebeklerimi uyuttum ve 2 saat uyuyacaklar. Onun dışında emzirme sürecinden bahsedeyim. İlk hamileliğimi öğrendiğimde bebeğim 3 aylıktı, söylediğim gibi. Ve bebeğim 6. ayına 7. ayına kadar emzirebildim. Daha sonra sütüm kesildi ve hamilelikten dolayı sütün tadı değiştiği için zaten bebeğim emmek istemedi. Bebeğimi emziremedim. Evet, bu benim için de en büyük yaradır ve mamayla beslenmek zorunda kaldı. Mamayla büyüdü yani. Hamile kalmasaydım da ahım şahım sütüm olan bir insan değilim herhalde. Çünkü ikinci bebeğimde de öyle çok sütüm gelmediği için zaten ikinci bebeğimde de mama desteği alıyorum. Yani arkadaşlar, hamile kalmasanız da bebeğinizi mamayla büyütebilirdiniz. Bunu çok dert etmeyin bence. Zaten hayatımızda yeterince yoğunluk ve dert var. Evde büyüyen bir bebek varken bir bebeğin daha gelmesi aslında onun için iyi oluyor. Çünkü birbirlerine oyun arkadaşı oluyorlar. Onda hamileliğinizi yeni öğrendiyseniz, ben o sürecin içerisinden 1,5 sene önce geçtiğim için, sizi çok iyi anladığım için 1,5 sene sonrasından sesleniyorum size. Hiçbir şey korktuğunuz gibi olmuyor. Evet, çok zor.
Ama rutininizi oluşturduktan sonra hem kendinize hem bebeklerinize çok iyi vakit ayırabiliyorsunuz. Ve 2 bebekli olduğunuz için aileden size sürekli destek talepleri geliyor. Tek bebekli olsaydı biraz daha şey olurdu, hani biraz daha sizi yalnız bırakabilirlerdi. Ama şimdi 2 bebekli olduğunuz için ailelerinin sürekli size destek vermek talebinde bulunuyorlar. O yüzden şey olmuyor, yani çok zor olmuyor süreç. Benim açımdan çok zor geçti diyemem. Tabii ki de bir bebeğe göre 2 bebek çok daha fazla zor ama şu anki endişelendiğiniz kadar değil. Çok endişeliydim. Gereğinden fazla bunalıma girmiştim. Gereğinden fazla düşünmüştüm. O yüzden korktuğunuz kadar değil. Zor ama korktuğunuz kadar değil demek istiyorum. Bundan sonraki videom zaten 2 bebekli günlük rutin oluşturmak. O videomu da izlerseniz size bir fikir olur. Bundan sonra gelecek o video. Öyle bir video hazırlıyorum yani şu anda 2 küçük bebekle. Umarım sizin için faydalı olur. Bir kardeş istiyorduk aslında ama bu kadar erken istemiyorduk. Şimdi bu kadar erken olması bizim açımızdan avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten o yoğunluğun içerisindeyim. O bebek düzeninin içerisindeyim. Ve o düzenden çıkınca bir daha giremeyebilirdim o düzene. Ama şu anda ikinci bebeğin gelmesi avantaj oldu. Tekrardan o düzene girmek zorunda kalmayacağım. Bir daha evet, kardeşse kardeş yaptık diyeceğim ve şu anki düşüncem bir daha o düzene girmek istemiyorum tabii. Ama kardeş olayını da aradan çıkarmış olduk bu düzenin içerisindeyken. Umarım ne dediğimi anlatabilmişimdir. Her şey zaten bebek için kurulu olduğu için bizim için ikinci bebek daha kolay oldu. Bir sene sonra birinci bebeğim 2 yaşına girmiş, diğer bebeğim 1 yaşına girmiş olunca yavaş yavaş oynamaya başlayacaklar. Aslında oyun arkadaşı aramayacaklar, birbirlerine oyun arkadaşı olacaklar. İkiz gibi büyüyecekler. Evet, herkes diyor ikiz gibi büyüyecekler ve birbirlerine sürekli destek olacaklarına inandığım için aslında 2 bebeğin bir anda büyümesi çok daha fazla avantaj olduğunu düşünüyorum. Benim için en zor kısmı evet uykusuzluk oldu. Uyku gece biri uyuyor, biri uyanıyor, biri uyuyor, biri uyanıyor derken sabahı zor ettiğimiz geceler oluyor. İşte burada ben kayınvalidemden ve annemden destek alıyorum. Çok fazla uykusuz kalacağım zaman dönüşümlü olarak uyuyoruz. Sadece uyku konusunda destek çok fazla gerekiyor. Çünkü insan uykusuz olunca gerçekten hiçbir şey başaramıyor. Bu konuda destek alabilirsiniz. Ama geri kalan kısımda zaten 2 saat uyudukları için ve bazen kendi kendilerini oynayabildikleri için size de çok fazla boş vakit kalıyor. Yani küçükken hamile kaldım, eyvah şimdi ne yapacağım diyorsanız ve aklınızı kurcalayan sorular varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz ve kendinizi kesinlikle yalnız hissetmeyin. Bunu yaşayan sadece sizler değilsiniz. Şu anda çok zor bir durumun içinde, bunalım içinde olabilirsiniz. Belki de kendinizi bir karar vermek zorunda hissediyor olabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem 2 bebekli hayat da gerçekten güzel. Yanlış kararlar vermeyin derim. Ben iyi ki ikinci bebeğimi doğurmuşum ve 2 bebek üst üste iyi ki olmuş. Demek ki bir bildiği var ki gelmek istemiş. Biz çok mutluyuz böyle 2 bebekli aile olarak. Sadece sağlıklı olsunlar. Ben her türlü zorla razıyım. Zaman bir şekilde geçiyor, rutin bir şekilde oluşturuluyor. Zorlukların üstesinden bir şekilde geliyor. Zorlukların üstesinden bir şekilde geliniyor. Ailemize, çevremize, herkese Allah sağlık versin. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Çok kısa konuştum. Aklıma daha fazla bir şey gelmedi. Sizin aklınıza gelen sorular ya da yaşadığınız bir olay varsa lütfen yorumlarda yazın. 2 bebekli günlük rutin oluşturmak bir sonraki video. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik görüşürüz.